Merhaba tarihseverler. Bu haftaki videomuzda Hamas'ın kuruluşundan günümüze kadar olan süreci ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca Hamas'a bağlı El-Kassam Tugaylarının 14 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıları ve bu saldırıların ardından İsrail'in sonsuz şiddeti ve soykırıma varan intikam operasyonlarının gölgesinde Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin suikastine göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olan Filistin direnişi çok katmanlı, aktörleri ve yöntemleri belirli aralıklarla değişen bir direniş hareketi. 1967 yılında yaşanan ve 6 gün savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı'na kadar Arap Birliği'nin kontrolünde olan Filistin direnişi, bu savaşta alınan yenilginin ardından tamamen çeşitli Filistinli örgütlerin tekelinde devam etti. Bu direniş örgütlerinin en başında da Yaser Arafat'ın ikonik liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü geliyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü 1964 yılında Kahire'de düzenlenen Arap Zirvesi sırasında kuruldu. Tek amacı ise Filistin topraklarının İsrail işgalinden kurtarılması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasıydı. Ayrıca Filistinli mültecilerin haklarını savunmak ve İsrail işgaline karşı direnmekti. Örgüt başlangıçta çeşitli Filistinli grupların ve kişilerin bir araya geldiği bir platformdu. Ancak zamanla özellikle Arafat'ın lideri olduğu El Fetih hareketi öne çıkarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğini tamamen ele aldı. Aynı zamanda birçok direniş grubunu ve siyasi oluşumu da bünyesine kattı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'e karşı birçok silahlı saldırı ve gerilla operasyonu düzenledi. Bu dönemde örgüt, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mülteciler arasında da büyük bir sempati ve destek kazandı. Örgütün en bilinen operasyonlarından biri, 1972 Münih Olimpiyatlarında İsrailli sporculara yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıydı. Batı Almanya güçlerinin müdahalesi sonrasında 11 İsrailli sporcu, örgüt militanlarının açtığı ateş ve bombalarla katledilmiş, sonrasında yakalanan militanlar da Libya'ya iade edilmişlerdi. Bu olay, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün uluslararası alanda adını duyurduğu önemli bir dönemin başlangıcıydı. Bu konuda hazırladığımız videoda daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Filistin Kurtuluş Örgütü, Marksist-Leninist bir ideolojiye dayalı, Filistin ulusu yaratmaya odaklı ve laik bir örgüttü. Süreç içinde de Yaser Arafat'ın temsiliyetiyle uluslararası alanda Filistinlilerin haklarını savunur hale geldi ve birçok ülke tarafından Filistin halkının yasal temsilcisi olarak kabul edildi. 1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in bağımsızlık mücadelesini temsil etmek üzere gözlemci statüsü kazandı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün uluslararası alandaki bu rolü, örgütün Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlılığını gösteriyordu. Bu durum birçok Filistinli için umut demek olsa da geri kalan pek çok Filistinli Arafat'ı da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de hain olarak niteliyordu. Gelelim Hamas'a. Yıl 1987. Ahmet Yasin, Abdülaziz El Rantisi ve Muhammed Taha tarafından Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Filistin kanadı olarak Hamas kuruldu. İsrail'in 1967'deki 6 gün savaşı sonrasında işgal ettiği topraklardaki Filistinlilerin direnişini konsolide etmek isteyen önemli bir alternatifti. Üstelik Filistin Kurtuluş Örgütü'nün laik yapısının aksine Hamas dini bir temele dayanıyordu ve Filistin topraklarının tamamen özgürleştirilmesi için de cihat ilan etmişlerdi. Tüm yapılanması ve ideolojisi İslam hukukuna dayanıyordu. İsrail'in varlığını tümden reddediyorlardı. Hamas'ın bu yaklaşımı Filistin direnişinde dini temellere dayalı bir alternatif sunarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün seküler ve milliyetçi duruşundan belirgin bir farklılık gösterdi. Hamas özellikle sosyal yardım faaliyetleriyle Filistin halkı arasında hızla popülerlik kazandı. Başlangıcında Filistin Kurtuluş Örgütü gibi silahlı faaliyetlere katılmıyor, daha çok sivil toplum kuruluşu gibi hareket ediyordu. Camilerde vaazlar veriyor, cezaevlerindeki mahkumlar arasında İslam çatısı altında örgütleniyor, insanlara iş buluyor, dayanışıyor ve başka ülkelerde yaşayan Filistinlilerin gönderdiği parasal yardımları topluyordu. Ve tüm bunları şeriatı savunan bir bakış açısıyla yapıyordu. Yine de Filistin halkı arasında popülerliği hızla yayıldı. Ancak anlaşıldığı üzere Filistin Kurtuluş Örgütü'nün stratejisi bundan çok farklıydı. Her iki oluşumda Filistin için yola çıkmışlardı fakat dünyayı algılayış biçimleri birbirlerinden o kadar farklıydı ki. 1988 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'i resmi bir devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bunun üzerine iki örgüt gırtlak gırtlağa gelse de bir iç çatışmaya neden olmadı. Tabii henüz. 1990 yılının Ağustos ayında Yaser Arafat hem Filistin direnişini hem de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çabalarını geriye atacak çok büyük bir stratejik hata yaptı. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal ederek başlattığı 1. Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin'e koşulsuz bir destek verdi. İşte bu durum Filistin direnişinin en büyük maddi kaynakları olan Arap ülkelerinin
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden yüz çevirmesine neden oldu. Üstelik Arafat bu hatayı yükselmekte olan bir rakibi varken yaptı. Artık zengin Arap ülkelerinin Filistin direnişi için ayırdıkları maddi kaynağın yeni rotası Hamas olacaktı. Üstelik sol tandanslı Filistin Kurtuluş Örgütü aynı yıllarda Sovyetler Birliği'nin de dağılmasıyla iyice güçten düştü. Yine de Filistin Kurtuluş Örgütü direnişin diplomatik yollarla amacına ulaşması için çabalamaya devam ediyordu. 1993 yılında Oslo Anlaşmaları ile İsrail ile barış sürecine girildi. Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları, Filistin sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlıyordu. Filistin'e de Gazze şeridinin tamamı ve Batı Şeria'da kısmi kontrol verilmişti. Hem anlaşmayı imzalayan İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin hem de Yaser Arafat bu sayede İsrail ve Filistin arasındaki sorunların çözülmeye başlayacağını umuyorlardı. En azından değerli bir başlangıç olacaktı. Hamas ise bu anlaşmayı reddederek direnişine devam etti. İsrail tarafında da aşırı milliyetçiler Yahudilerin elde ettiği toprakların Arapların kontrolüne verilmesine şiddetle karşı çıkıyorlardı. 4 Kasım 1995 tarihinde Oslo Anlaşmaları imzalandığı için düzenlenen barış yanlısı bir toplantıda Yitzhak Rabin, genç bir Yahudi aşırı milliyetçisi tarafından açılan ateş sonucunda öldürüldü. İsrail'de de bir avuç insanın inatla tutunduğu barış umutları ağır bir darbe aldı. Filistin tarafında ise Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında oldukça derin ve aşılmaz bir çatlak oluşmuştu. Hamas müzakereleri tümden reddetti. Anlaşmaların Filistin halkının haklarını yeterince korumadığını savundu. Üstelik Hamas'a göre bu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün büyük bir ihanetiydi. Hamas bu dönemde iyice radikalleşmeye başladı ve birçok saldırıyla adını duyurdu. Artık çok önemli bir destekçileri de vardı. İslam devrimi sonrasında bambaşka bir çehreye bürünen ve ideolojileri doğrultusunda kendi ülkelerindeki yerlerini sağlamlaştıran Mollalar Hamas'a destek veriyorlardı. İran'ın desteği Hamas'ı bir üst seviyeye çıkaracaktı. Üstelik Filistin Kurtuluş Örgütü'nden eksik olan tek noktalarını da tamamlamışlardı. Artık askeri bir kanada sahiptiler. 1992 yılında İzzettin Kassam Tugayları kuruldu. 1994 yılında İsrailli bir aşırı sağcının El Halil kentinde gerçekleştirdiği İbrahim Camii katliamı da Hamas'ın direnişinin sembolü haline geldi. Bu katliamda radikal görüşlere sahip İsrailli bir doktor Ramazan ayında camide sabah namazı kılan 29 Filistinliyi öldürmüş, 125 kişiyi de yaralamıştı. Artık Hamas'a olan sempati başka bir noktaya evriliyor, cihat temelli anlayışları sayesinde başka İslam ülkelerinden de insanların desteği çoğalıyordu. Ve artık bir sivil toplum kuruluşu değil, Filistin direnişinin kilit noktasıydılar. Bu süreçte İsrail'e yönelik birçok roket saldırısı ve askeri operasyon düzenlediler. Maddi ve manevi en büyük destekçileri ise İran'dı. Ancak bu eylemler uluslararası toplumda çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok ülke Hamas'ı terörist bir örgüt olarak tanımlarken bazı ülkeler ise örgütün Filistin halkının meşru temsilcisi olduğunu savunuyordu. Uluslararası toplumdaki bu bölünmüşlük Filistin sorununa çözüm bulma çabalarını daha da içinden çıkılamaz hale getirdi. Bundan sonraki süreç Filistinlilerin cuma namazları sonrasındaki gösterileri, İsrail polisinin orantısız olarak kullandığı güç ve yaşamını yitirenler, yaralananlar ve tutuklananlar şeklinde devam etti. İsrail polisinin şiddeti arttıkça hem Hamas'ın hem de bölgedeki İslami Cihat Örgütü'nün düzenlediği saldırılarında dozu artıyordu. Özellikle sivillerin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda İsrailli de yaşamını yitirdi. 2002 yılına gelindiğinde Arap Birliği üyesi devlet başkanları Beyrut'ta bir araya gelerek bölgedeki şiddete bir son verecek ve ikili devlet yapısını tahsis edecek bir çözüm üzerine konuşmaya başladı. Fakat 28 Mart tarihindeki zirveden hemen bir gün önce Hamas, İsrail'in Netanya kentindeki bir otele bombalı saldırı düzenledi ve 30 İsrailli sivilin ölümüne ve 140 sivilin yaralanmasına neden oldu. Amaç Arap Birliği'nin görüşmelerini boşa düşürmekti, çünkü Hamas bölgede iki devletli bir senaryonun gerçek olmasını değil, Yahudilerin bölgeden tamamen atılmasını istiyordu. Aslında gerçek manada bir barış olmasını bölgenin Müslüman Yahudi hiç fark etmez hiçbir aktörü istemiyordu. Arap Birliği toplantısından çıkan sonuç ve sonrasında yaşananlar da bunu destekler nitelikteydi. Birliğin aldığı karara göre İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi halinde birlik üyesi ülkeler bölgedeki tüm aktörler arasında barışı sağlamayı vaat ettiler. Ancak İsrail bu teklifi kesin bir şekilde geri çevirdiği gibi Hamas'ı durdurmak için de büyük bir operasyona başladı. Özellikle Batı Şeria'daki Cenin şehrinde 22'si sivil olmak üzere 52 kişi yaşamını yitirdi. Böyle bir benzetme yaparak yaşananların mahiyetini küçültmek istemem ama olaylar artık bir tenis maçı gibi ilerleyecekti. Direniş adına Filistinlilerin, varlıklarını koruma adına da İsraillerin anladıkları tek şey misillemeydi.
Her bir saldırı bir öncekini aratacaktı. 2005 yılında Filistin'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini El Fetih lideri Mahmut Abbas kazandı. Mahmut Abbas'ın tek amacı İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bir an evvel durması ve müzakerelerin diplomatik yollarla gerçekleşmesiydi. Abbas'ın bu bakış açısı Filistin direnişine çok da yabancı değildi. Filistin Kurtuluş Örgütü ile aynı temel bakış açısıydı. Bu amaçla da Hamas ve İslami Cihat liderleriyle görüşmelere başladı. Ancak bunlardan da hiçbir sonuç alınamadı. Fakat yine de 8 Şubat 2005 tarihinde Mısır'da gerçekleştirilen zirvede İsrail ve Mahmut Abbas'ın başında olduğu Filistin yönetimi arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Elbette Hamas bu ateşkesi de kabul etmedi. Üstüne üstlük bir gün sonra İsrail yerleşimlerine çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Yılın geri kalanında da bu saldırılar devam etti. İsrail de misinlemelerden geri durmadı. Yani süreç bir ileri bir geri yıllar içinde hiçbir ilerleme gösteremedi. 2006 yılına gelindiğinde Filistin genel seçimlerinde Hamas büyük bir zafer kazandı ve Gazze şeridinde yönetimi tamamen ele geçirdi. Hamas'ın bu zaferi Filistin içinde ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı ve Filistin'de iç çatışmalara neden oldu. Hamas ve El Fetih arasında yaşanan iç savaş sonucunda Hamas Gazze şeridinde kontrolü ele geçirdi. Batı Şeria ise El Fetih'in kontrolünde kaldı. Bu iç çatışmalar Filistin halkının daha da bölünmesine ve daha da zayıflamasına yol açtı. Çok geçmeden de Gazze ve Batı Şeria'da iki ayrı yönetimin idare ettiği iki ayrı Filistin ortaya çıktı. İsrail ise Gazze'yi tamamen ablukaya aldı ve sivil hayatın derinden etkilendiği büyük bir insani krize sebep oldu. Ardından yeniden karşılıklı olarak çeşitli misillemeler başladı. Bu süreçte de elbette en büyük zararı siviller gördü. Uygulanan ambargolar nedeniyle gıdaya ve temiz içme suyuna erişim neredeyse imkansız hale geldi. Doğal olarak çoğu Filistinli radikalleşti ve büyük bir kısmı da Hamas'tan yaka silker hale geldi. 2023 yılına kadar çeşitli ilerlemeler ve çokça gerilemelerle zaman geçti. Bu saldırı oldu, şu intihar bombasında şu kadar kişi öldü, bu kadar operasyon düzenlendi diyerek yaşamını yitiren masum sivil halkı bir istatistiğe dönüştürmek istemiyorum. Nihayetinde bebek, çocuk, kadın, masum, sivil demeden her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirmesiyle ilerleyen bir süreç bu. Fakat acı yarıştırmak etik değil belki ama görünen köyde kılavuz istemez. Hiç kuşkusuz bu süreçte en büyük zorluğu Filistin halkı çekti. Eksildi, yok oldu, evsiz barksız kaldı, açlık ve yoklukla sınandı. Zaman zaman uygulanan ateşkeslerle nefes aldı. 2023 yılının 14 Ekim günü Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı düzenlediği gün olarak tarihe geçti. El-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırılar Hamas'ın gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ve o günden beri İsrail'in düzenlediği misillemeler korkunç bir insanlık suçunu da beraberinde getiriyor. Acı ve trajedi öylesine derin ki sivil kayıplar, evlerini kaybeden aileler, hayatları alt üst olan çocuklar, çocuklarının yasını tutmaya bile gücü yetmeyen aileler ve sürekli olarak korku içinde yaşayan insanlar bu insanlık suçunun en acı göstergeleri. Daha fazlasını anlatmaya zaten kelimeler yetmiyor. Orta Doğu'nun 100 yıldan beri kanayan ve artık kabuk bağlaması ve iyileşmesi neredeyse imkansız hale gelen Filistin-İsrail meselesine dair yaşanan son gelişme, Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesi. İran'ın yeni devlet başkanının göreve gelmesi nedeniyle uzun yıllardır yaşadığı Katar'ın Doha şehrinden Tahran'a gelen Haniye, burada kaldığı devlete ait misafirhanede uğradığı suikast sonucunda 31 Temmuz 2024 tarihinde öldürüldü. Büyük bir istihbarat zafiyetinin neden olduğu suikast, ortaya çıkan kanıtlara göre uzun zaman öncesinden planlanmış ve harekete geçilmişti. Ölümünün ardından hem İran'ın hem Hamas'ın hem de Hizbullah'ın intikam yeminleri ettiği İsmail Haniye suikastı sonrasında ülkelerin Filistin konusunda nasıl adımlar atacağı ve hangi pozisyonları alacağı ise şu an için belirsiz. Filistin-İsrail meselesinde yaşanan bu son gelişmeler bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti ve bugün için gelecekte küçük bir olasılık olarak görünen barış çabalarının önünde büyük bir engel oluşturdu. İsmail Haniye'nin ölümü sadece Hamas için değil, aynı zamanda tüm Filistin direniş hareketi içinde büyük bir darbe olarak kabul ediliyor. Bakalım bu olay bölgedeki dinamikleri nasıl değiştirecek ve hangi yeni çatışmalara yol açacak? Hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.